Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel, çok hoş bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde mor ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Modelimiz de şöyle. Bu şekilde çok güzel, çiçek detaylı, çok hoş bir model yaptım. Ben bu modelimi Instagram'dan arkadaşım Patik Deniz'i sayfasından aldım. Model tasarımı kendisine ait. Bu güzel model için arkadaşıma da buradan çok teşekkürlerimi gönderiyorum. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi patiğimi burun kısmından başlayacağım. 12 ilmek olarak. 12 ilmeğimizi atacağız hanımlar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ardından hemen geri dönüyorum. Geri döndük, arka yüzdeyiz hanımlar. İlk sırada kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hepsini ters öreceğiz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişimize. İlk ilmeğimi hemen şu kenarda ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkartıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine hanımlar sırayla gidiyoruz. İlmek çıkartıp şişimize takıyoruz. İlmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım hanımlar. Patik burnu daha sağlam olur. Şöyle 4 ilmeğim oldu. 5 ve 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkartacağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. İkinci ilmeğim. 3. 4. 5 ve hemen şu kenardan da bir ilmek çıkartıyorum. Şu kenardan 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimi öreceğim hanımlar. Düz öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. 5 şiş patik böyle dolana örülüyor. 3. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. En son 4. şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de yine örüyorum. Böylece bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Tekrardan ilk şişimize geldik. Artırmaya başlayacağız bu aşamada. Artırma işlemini patik burnuna şöyle baktığımızda sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. Sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şuradaki ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 1. şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. 2. şişime geldim. Baktığımızda kenar sol tarafta. Burada da son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan 2 ilmek yine düz örülüyor. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenar solda, şurada hemen.
Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim de yine düz örülüyor. 4 şişimizde de artırma yaptık. 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık hanımlar. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra artırma yapmıyoruz. Sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de ördüm. Şimdi 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz ördük. Tekrar artırma zamanı ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim yine düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmek de yine düz örülüyor. Burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Üçüncü şişimizdeki ilmek sayımız da 8 oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafa düşüyor. Burada da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmek düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra 4 şişimizdeki 8 ilmeği de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patik burnunu tamamlayacağız. Hanımlar ben bu patiğimde her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modele başladım. Gördüğünüz üzere modelimiz de tam denk geldi. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayacağız. Evet hanımlar ben her bir şişimde 15'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modelimize başlayacağız. Şu ön bölümdeki şu modelimiz hanımlar şu çiçeğe kadar olan modelimiz 9 sıradan oluşuyor. Şimdi modelimizin ilk sırasını yapacağız. İlk 5 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Krem ipimi ekleyeceğim artık buraya. Bir ilmek krem örüyorum. Modelde birinci sıramız. 5 mor ile başladık. Yanına bir ilmek kremimi ördüm. Krem ipimin ucunu hemen düğümlüyorum. Şimdi devam edeceğiz hanımlar. 5 mor bir krem örmüştük. Modelimizin devamında 9 ilmek mor, 1 ilmek krem olacak şekilde örüyoruz. 9 ilmek mor. 4 tane mor ördükten sonra krem ip arkada uzun kalmasın diye morun üstünden atlatarak yakınlaştırdım. Örmeye devam ediyorum. Şu 5. ilmeğim 6, 7, 8, 9 ilmek morumu ördüm. 1 ilmek krem öreceğim. İkinci şişle devam ediyorum. 1 tane krem. Tekrardan 9 tane mor, 2, 3, 4. Yine kremi şöyle atlatarak götürüyorum. 5, 6, 7, 8, 9. 1 ilmek mor örüyorum. 1 ilmek krem örüyorum. 9 mor, 1 krem. Devam ediyorum. Tekrar 9 tane mor öreceğim. 4 oldu. Yine şu krem ipimi morun üstünden atlatarak yakınlaştırdım. Devam ediyorum. Şu 5. morum 6, 7, 8, 9. 1 ilmek krem. Tekrar 9 ilmek mor öreceğim. 3, 4. Yine hanımlar kremi şöyle atlatarak yaklaştırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9. 1 ilmek krem öreceğim. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Bir tane kremimi buraya ördüm. Yine 9 ilmek mor. 4, 5, 4 oldu. Tekrar şöyle yaklaştırıyorum kremimi. 5, 6, 7,
8, 9. 1 ilmek krem. Ve kalan 4 ilmeğimi mor ipim ile örüyorum. Modelimizin ilk sırasını tamamladık hanımlar. Geldik modelde ikinci sıramıza. Yine şöyle burada mor kremimi morun üstünden atlatarak yaklaştırdım. İkinci sıramızda. Hanımlar ilk 4 ilmeğimi mor ile örüyorum. 4 mor. Bu defa buraya 3 ilmek krem öreceğim. 1, 2, 3. Modelin devamı şöyle geliyor. 7 ilmek mor öreceğiz. 3 ilmek krem. 4, 5, 6, 7 ilmek morumu ördüm. 3 tane krem. 1. İkinci şişten devam ediyorum. İkinci krem ilmeğim. Şu da 3. Tekrar morumu aldım. 7 ilmek mor öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kremimi alıyorum. 3 ilmek krem. 7 mor 3 krem olacak şekilde devam ediyoruz. Yeniden 7 morumu öreceğim. 3 oldu. Devam ediyorum. 3. şişime geçtim. 4, 5, 6, 7. 3 tane krem. 1, 2, 3. Yine morumu aldım. 7 tane mor. 3, 4, 5, 6, 7. 3 ilmek krem. Bu şekilde 3 tane kremimi örüyorum. 4. şişimdeyim. 2 ve 3. kremim. Tekrardan mor ipimi aldım. 7 ilmek mor. 3, 4, 5, 6, 7 ve 3 tane krem. Hanımlar şimdi en son mor ipimi alıyorum. Kalan 3 ilmeğimi mor ipim ile ördüm. Modelimizde ikinci sıramızı tamamladık hanımlar. Geldik ilk şişimize, modelde 3. sıramız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi mor ile örüyorum. Kremimi aldım. Model kurulumu şöyle yapılacak. Bakın 2 krem, 1 mor, 2 krem. Bakın ilk modeli yaptık. Şimdi de model aralarında 5'er tane morumuz var. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şeklimiz şöyle. Yeniden kremimi alıyorum. 2 krem. 4 şişte de aynı işlemi uyguluyoruz hanımlar. 2 krem. 1 mor. 2 krem. Tekrardan morumu aldım. Model arasına 5 ilmek mor örüyorum. 4 ve 5. Kremimi aldım. Bir diğer modelimi yapıyorum. 2 krem. 1 mor. 2 krem. Ve yine model aralarına 5'er ilmek mor öreceğiz. Hanımlar model bu şekilde 4 şişte de aynen devam edecek. Şimdi 3. şişimizde yine 5 moru tamamlayacağız. Aynı modeli yapacağız. 2 krem, 1 mor, 2 krem. Model arasında 5 mor. Aynı işlemi tamamlayacağız. Şimdi 2. ve 3. şişimizdeki ilmekleri de bu şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizde modelde 4. sıradayız. Bu 4. sıramızda ilk 2 ilmeğimi mor ile ördüm. Krem ipimi alıyorum. Hanımlar bu defa buraya 2 krem, ortaya 3 mor, yanına 2 tane krem örüyorum. Bakın ilk modelimizi bu şekilde yaptık. Model arasında bu defa 3'er ilmek morumuz var. 3 tane moru ördüm. Şimdi ikinci modeli yapacağız. Yine ilk modeliyle aynı şekilde. 2 krem, 3 tane mor. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci morum. Şu da 3. morum ve 2 tane krem. İkinci modelimizi de yaptık. Yine model arasına 3 ilmek mor örüyorum. 3. modelimizi yapacağız. 2 krem, 3 mor, 2 krem. Tekrar hanımlar model arasına 3 tane mor öreceğiz. 3. şişten böyle devam edeceğiz. Bakın ön yüzde 3, arka yüzde de 3 model var. Ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yine arka yüzde de yapacağız. Şimdi diğer 2 şişteki ilmeklerimizi de örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz ve modelimizde 5. sıramızı yapacağız şimdi. İlk ilmeğimi mor ipimle örüyorum. Hemen yanına 2 tane krem. Şu an ilk modeli yapıyoruz hanımlar. 2 krem, 5 ilmek mor, 4, 5. 2 ilmek krem. İlk modelimizi yaptık. Bakın bu şekilde. Şeklimiz bu. Model aralarında birer ilmek morumuz var. İkinci modele geçiyorum. 2 krem, ortaya 5 tane mor, 2, 3, 4, 5.
Ve tekrar 2 ilmek krem. İkinci modeli de yaptık. Model arasında bir tane morumuz var. Üçüncü modeli yapacağım. 2 krem, 5 ilmek mor ve 2 ilmek krem. Yine model arasına 3. şişte 1 ilmek mor ördükten sonra arkadaki diğer 3 modeli de yine ilk 2 şişimizde olduğu gibi, burada olduğu gibi kuracağız. Şimdi diğer 2 şişteki modelimizi de yine örelim, ardından buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde, modelde de 6. sıradayım. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. Şimdi ilk modeli yapacağız. Bakın şu baklava dilimindeki şekilleri oluşturacağız bu sıramızda. 2 ilmek krem ördükten sonra 3 mor, 1 krem, 3 mor. Bakın ilk modelimizi bu şekilde yaptık hanımlar. Model aralarında 3'er tane kremim var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci baklava dilimi desenimi yapıyorum. 3 mor. İkinci şişten devam ediyorum. 1 krem, 1 ilmek krem, 3 ilmek mor. İkinci modeli de yaptık. Bu defa model arasına 3 tane krem örüyorum. Üçüncü modelimi yapacağım hanımlar. 3 mor, 1 krem, 3 ilmek mor. Yine model arasına 3 tane krem öreceğiz. İlkini ördük. Diğer ikisini 3. şişimizden alarak öreceğiz. Şimdi tabandaki diğer 3 modelimizi de aynen ilk 2 şişimizde olduğu gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ilk şişimizde, modelimizde 7. sıradayız. İlk 3 ilmeğimi krem ile öreceğim. Baklava dilimi kapanmaya başlayacak artık. 3 kremden sonra 5 ilmek mor örüyorum. 4, 5. Bu sıramızda hanımlar 5 krem 5 mor olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 5 krem 5 mor. 5 kremi ördüm. Hemen yanına 5 ilmek mor. İkinci şişten devam ediyorum. 3, 4 ve 5. Yeniden kremimi aldım. 5 tane krem, morumu alıyorum. 5 ilmek mor. Tekrar 5 krem öreceğiz. Ardından 5 mor. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız. Şöyle bakın, ilk 2 şişimizi ördük. 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi yeniden ön yüzde, modelde 8. sıradayız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. Buraya 3 ilmek mor. 1, 2, 3. Modelin devamında 7 krem 3 mor olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 7 ilmek krem, 6, 7. 3 tane mor öreceğim. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci morum. Şu da 3. Tekrardan 7 tane krem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane mor. 7 krem 3 mor olacak şekilde bu şekilde örüyoruz hanımlar. Böyle ilk 2 şişimizi ördük. Diğer 3. ve 4. şişimizi de aynı şekil örelim, gelelim. Evet, yeniden ilk şişimize geldik. Modelimizde 9. ve sonuncu sıramız hanımlar. Şimdi mor ipimi şöyle atlatarak bu defa yaklaştırdım. İlk 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ardından 1 ilmek mor. Devamında 9 krem 1 mor olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. Bu şekilde bu defa mor ipimi atlatarak götürüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kremimi ördüm. 1 ilmek mor öreceğim şimdi. Hemen mor ipimi alıyorum. 1 mor. Devamında yine 9 tane krem. 1, 2, 3. Yine mor ipi atlatarak götürüyorum hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane mor. 9 krem 1 mor olacak şekilde ilmekleri bu şekilde örüyoruz hanımlar. Diğer 3. ve 4. şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, 9 sıradan oluşan şu desenimizi tamamladık. Şimdi orta çiçeğimizi yapacağız. Bu çiçeğimiz de yine 9 sıradan oluşuyor. Şimdi çiçeğimizde 1. sıramız. Toplam 6 tane çiçek yapacağız. İlk 3 çiçek ilk 2 şişimiz olacak.
Diğer 3 çiçekte 3. ve 4. şişimizi. Şimdi ilk 2 ilmeğimi krem ile örerek başladım. İlk çiçeğimi yapıyorum hanımlar. İlk çiçeğimiz 2 mor, 3 krem, 2 ilmek mor. İlk çiçeğimiz bu şekildeydi. Hanımlar, çiçek aralarında 3'er tane kremimiz var. 1, 2, 3. İkinci çiçeğimi yapacağım yine. İlk çiçeğimle aynı şekilde. 2 mor, 3 krem, şu ikinci, şu 3. kremim ve tekrar 2 tane mor. İkinci çiçeğimi de yaptım. Yine çiçek arası için 3 tane krem örüyorum. Bir diğer çiçeğimi yapıyorum hanımlar. 2 mor, 3 krem, 2 mor. Çiçek arası için 3 tane krem öreceğim. Devam ediyorum 3. şişimde. 6 çiçeğimizin ilk sırasını tamamen birlikte kuralım. Diğer çiçeğimi yapıyorum. 2 mor, 3 krem, 2 mor. Çiçek arası için 3 ilmek krem örüyorum. Diğer çiçeğimi yapacağım. 2 mor, 3 krem. 4. şişime geldim. Şu ikinci, şu 3. kremim ve tekrar 2 tane mor. Çiçek arasına yine 3 tane krem örüyorum. 6. ve sonuncu çiçeğime geldim. 2 mor, 3 krem, 2 mor ve kalan son bir ilmeğimi krem ile ördüm hanımlar. Çiçeğimizde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıradayız çiçekte. İlk şişimdeyim. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Mor ipimi alıyorum. İlk çiçeğimi yapacağım. Hanımlar, 4 mor, 1 krem, 4 mor. 3, 4. Çiçek aralarında bir ilmek var. Kısaca şöyle devam ediyor. 1 krem, 4 mor. Bakın, bir tane krem ördük, 4 tane mor. İkinci şişten devam ediyorum. 1 ilmek krem, 4 ilmek mor. İkinci sıramızda yapacağımız işlem bu. 1 krem, 4 mor. 1 krem, 4 mor. İkinci sıramız böyle. Diğer 3. ve 4. şişimizi de aynı şekil örelim, gelelim. Evet hanımlar, 3. ve 4. şişimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Çiçeğimizde 3. sıramız. İkinci sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz hanımlar. 1 krem, 4 mor. 1 krem, 4 ilmek mor. 3. sıramız böyle. 1 krem, 4 ilmek mor. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Çiçeğimizde 4. sıramız. Bu sıramızda ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. İlk çiçeğimi yapıyorum. 3 mor, 1 krem, 3 mor. Çiçeğimiz bu şekilde yapılıyor. Bakın, ilk çiçeğimizi yaptık. Model arasında hanımlar bu defa 3 tane kremimiz var. İkinci çiçeğimi yapacağım. İlk çiçeğim ile aynı şekilde. 3 mor. İkinci şişimden devam ediyorum. 1 krem, 3 mor. Yine hanımlar, çiçek arasına 3 tane krem örüyoruz. 1, 2, 3. Bir diğer çiçeğimi yapacağım. 3 mor, 1 krem, 3 mor. Ve çiçek arasına tekrardan 3 tane krem öreceğiz. 3. şişimizde böyle devam edeceğiz. Diğer 3. ve 4. şişimizdeki çiçeklerimizi de ilk 2 şişimizde olduğu gibi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Çiçeğimizde 5. sıradayız. Bu 5. sıramızda ilk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. 4, 5. Tam ortaya, buraya 1 ilmek mor. Modelin devamında 9 krem 1 mor olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bakın 3 krem oldu. Yine moru atlatacağım hanımlar, arkada uzun kalmasın diye. 5 krem, 6, 7, 8, 9 kremi ördük. 1 ilmek mor. Devamında yine 9 ilmek krem. Yine mor ipi atlatarak götürüyorum. İşte 4. kremim. 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane mor örüyorum.
Tekrar 9 tane krem öreceğiz. Bir mor. Bu şekilde devam edecek 5. sıramız. Diğer 3 çiçeğimizi de aynı şekilde tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 6. sıramız. Bu sıramızda hanımlar ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. İlk çiçeğimi yapacağım şimdi. 3 ilmek mor, 1 krem ve 3 mor. İlk çiçeğimizi yaptık. Çiçek aralarında 3'er ilmek kremimiz var. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde ikinci çiçeğimi yapıyorum. 3 ilmek mor, 2, 3, 1 krem ve 3 ilmek mor. Tekrar çiçek aralarında 3'er tane kremimiz var. Üçüncü çiçeğimi de yapıyorum. 3 mor, 1 krem, 3 mor. Ve çiçek arasında yine 3 tane kremimiz var. İkinci ve üçüncü kremi de öreceğiz üçüncü şişimizde. Sonra diğer çiçeklerimizi de aynı şekilde yapacağız. Diğer çiçeklerimizi de tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, çiçeklerimi yaptım geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelde 7. sıramız. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Bu sıramızda da hanımlar yine 4 mor 1 krem olacak şekilde ilmekleri örüyorum. 4 mor 1 krem. Şu 4. morum, ortaya 1 krem. Tekrardan 4 mor 1 krem diye devam edecek. Bakın şeklimiz böyle. Diğer 3 şişimizi de 4 mor 1 krem olacak şekilde örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm geldim. Modelde 8. sıraya geçtik hanımlar. Bu sıramızda da yine bir önceki sıradaki işlemin aynısını yapıyorum. İlk ilmeğimi krem ile ördüm. Devamında yine 4 mor 1 krem. 8. sıramız bu şekilde. 4 mor 1 krem. 4 mor 1 krem diye devam ediyor. Bu şekilde. Diğer 3 işimizi de örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde çiçeğimin de 9. yani sonuncu sırasındayım. Bu sıramızda da hanımlar yapacağımız işlem şöyle. İlk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Morumu alıyorum. İlk çiçeğimi yapıyorum. 2 mor, 3 krem, 2 mor. Modelin ilk sırasında, yani çiçeğimizin ilk sırasında yaptığımız işlemi son sırasında da yapıyoruz. Model aralarında 3'er tane kremim var. İkinci çiçeğimi yapıyorum. 2 mor, 3 krem, 2 mor. Yine model arasına 3 tane krem örüyorum. Üçüncü çiçeğimi yapacağım. Şimdi 2 mor, 3 krem, 2 mor. Yine model arasına 3 krem öreceğiz. Bu şekilde çiçeklerimiz yapılıyor. Diğer 3 çiçeğimizi de tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, 9 sıradan oluşan çiçeğimizi bitirdik. Şimdi 9 sıradan oluşan şu üst modeli yapacağız. Şu alttaki yaptığımız ilk modelin tam tersini buraya kuracağız şimdi. Modelde 1. sıramız. Hemen ilk şişimdeyim. Hanımlar, ilk 5 ilmeğimi krem ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tam ortaya bir ilmek mor örüyorum. Bu şekilde. Modelin devamı 9 krem 1 mor olacak şekilde devam ediyor. Yine mor ipi atlatarak götürüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek kremi ördük. Bir tane mor öreceğim şimdi. Bir ilmek mor. Tekrardan 9 tane krem. 9 krem çok fazla olduğu için şöyle moru atlatarak götürüyorum, yaklaştırıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 kremi ördük. Bir tane mor. Tekrardan 9 tane krem. Bir mor diye devam edecek. Diğer 2 şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm hanımlar. Tekrar ilk şişimde modelde 2. sıradayım. İlk 4 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4. Buraya 3 tane mor. 4 ilmek krem ile başladık. 3 tane mor ördüm. Modelin devamında 7 krem 3 mor olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. 5, 6, 7 krem 3 ilmek mor. Şu birinci morum. İkinci şişten devam ediyorum.
Şu ikinci mor ilmeğim. Şu da 3. Tekrardan kremimi aldım. Model arasına 7 tane krem örüyorum. 5, 6, 7. 3 tane mor. Tekrardan 7 krem öreceğiz. 3 mor. Bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamlayacağız. Diğer iki şişimizi de örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm, geldim. Şimdi tekrar ilk şişimizde, modelimizde 3. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Morumu aldım. Bu sıramızda 5 tane mor öreceğim. 2, 3, 4, 5. Ardından model aralarında 5'er kremimiz var. Modelimiz 5 krem, 5 mor olacak şekilde örülüyor. Tekrar mor ipimi aldım. 5 tane mor örüyorum. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3, 4, 5. 5 tane krem. 5 ilmek mor. 5 tane krem, böyle devam ediyor. Diğer iki şişimizdeki çiçekleri de aynı şekil örelim, gelelim. Evet, ilmeklerimi ördüm, geldim. Tekrar ilk şişimde modelde 4. sıradayım. 4. sıramda ilk 2 ilmeğimi krem ile ördüm. Morumu alıyorum. Baklava dilimi desenini oluşturuyoruz. 3 mor, 1 krem, 3 mor. Bakın, ilk desenimizi oluşturduk. Model aralarında 3'er tane kremim var. Şimdi aynı şekilde ikinci modelimi yapacağım. 3 mor. İkinci şişten devam ediyorum. 1 krem, 3 ilmek mor. Yine model arasına 3 tane krem. 3. modelimi yapıyorum. 3 mor, 1 krem, 3 mor. Model arasında 3 tane kremi öreceğiz. 3. ve 4. şişimizde de aynı şekilde modelimizi kuracağız. Şimdi bu modellerimizi de tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, tekrar ilk şişimdeyim. Modelimde de 5. sıradayım. Bu sıramda ilk ilmeğimi mor ile örerek başlıyorum. Yanında 2 krem, 5 tane mor, 3, 4, 5. İlk modelimizi yaptık. Tekrar 2 krem, 1 mor, 2 ilmek krem. Şimdi ikinci modelimizi yapacağız hanımlar. İkinci modelim. 5 tane mor örüyorum. 2. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu 3. morum. 4, 5. Şimdi tekrardan kremimi aldım. 2 krem, 1 mor, 2 krem. 3. modelimi yapıyorum. 5 tane mor. Kremimi aldım. 2 krem. Bu defa 4 şişte de devam etmek istiyorum. 4 krem, 2 krem, 1 mor ve 2 kremimi ördüm. Yeniden diğer modelim için 5 tane mor örüyorum. 3, 4, 5. Model arasına 2 krem, 1 mor, 2 krem. Yeniden baklava dilimim için 5 tane morum var. 2. 4. şişime geçtim. 3, 4, 5. Tekrardan 2 krem, 1 mor, 2 krem. Sonuncu baklava dilimim için de yine 5 tane morumu örüyorum. Ve son 2 ilmeğim krem. Bu şekilde. Modelimizde 5. sırayı yaptık. Şimdi 6. sıradayız hanımlar. İlk şişimdeyim. Burada ilk 2 ilmeğimi şöyle mor ile ördüm. Yanına 2 krem. Baklava dilimim için 3 tane mor örüyorum artık. 1, 2, 3. Yanına 2 tane krem. 3 tane mor. Hanımlar, 3 mor 2 krem olacak şekilde devam ediyor artık. Bakın. 3 tane mor öreceğim. 1, 2, 3. 2 krem. Tekrar 3 tane mor. 2 krem. 3 ilmek mor. 2 krem. Yeniden 3 mor 2 krem diye devam edeceğiz. Diğer iki şişimizi de aynı şekil tamamlayıp gelelim.
Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm, bu şekilde geldim. Bakın 4. şişimdeki sonuncu ilmeğimde mor denk geldi. Mor ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Modelimizde 7. sıradayız. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 7. sıramız. Bu sıramızda da hanımlar ilk 3 ilmeğimi mor ile ördüm. 2 krem, 1 mor. 2 krem, 5 mor. 3, 4, 5. Model böyle devam ediyor. 2 krem, 1 mor. 2 krem, 5 mor. 2 krem, 1 mor. 2 krem, 5 mor. Tekrar 2 krem, 1 ilmek mor ördüm. Yeniden 2 tane krem, 5 tane mor. 2. 3. şişimden devam ediyorum. 3. 4. ve 5. morum. Yeniden 2 krem, 1 mor. 2 krem, 5 ilmek mor. 3, 4, 5. Devam ediyorum. 2 krem. 4. şişime geldim. 1 mor. 2 krem. 5 mor. 2 krem. 1 mor. 2 krem ve son 2 ilmeğimi de mor ördüm. İlk şişimdeki hanımlar ilk 3 ilmeğim de mordu. Böylece burada model bütünlüğü sağlanmış oldu. Şimdi tekrar ilk şişimize geçtik hanımlar. Modelde 8. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda hanımlar ilk 4 ilmeğimi mor ile örüyorum. Ardından kremimi aldım. 3 tane krem. 1, 2, 3. Modelin hanımlar devamında 7 mor 3 krem olacak şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 7 ilmek morumu ördüm. Ortaya 3 krem. 1. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci kremim. Şu da 3. Tekrardan 7 ilmek mor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane krem. 7 ilmek mor öreceğim. Ardından 3 krem, böyle devam edecek. Diğer 2 şişimizi de aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 9. ve sonuncu sıraya geldik. Şöyle kremi atlatarak yaklaştırıyorum yine burada. İlk 5 ilmeğimi mor ile örüyorum. 5 ilmek mor. 1 tane krem. Modelin devamında 9 mor 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. Bu defa şöyle kremi atlatarak yaklaştırıyorum. Şu 5. morum, 6, 7, 8, 9 tane morumu ördüm. 1 ilmek krem. Tekrar 9 ilmek mor. Modelde 9. ve sonuncu sıramız artık. Yine kremi atlattım. Bu şekilde 9 ilmek morumu örüyorum. Ortaya 1 tane krem. Böyle devam edecek. 9 mor 1 krem. Hanımlar, diğer 2 şişimizi de 9 mor 1 krem olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim, modelimizi tamamladık. Şimdi ilmeklerimizin tamamını mor ipimiz ile öreceğiz hanımlar. Artık krem ipimizi de kesip ucunu arkaya düğümleyebiliriz. Modelin devamında mor ipimi kullanacağım artık. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimizi ördüm. Şimdi diğer 3 şişimizi de düz olarak ana renk ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm geldim. Krem ipimi de kestim, ucunu arkaya böyle düğümledim. Şimdi bilek ayrımı yapacağım hanımlar. İlk şişimdeyim, 1. şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Yani ilk 14 ilmeğimizi örüyorum. Bakın, bu sonuncu ilmeğim ile 2. şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu 2 ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Bilek ayrımı yaparken ilmeklerimi bu şekilde yer değiştirerek öreceğim. Şurasında. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer
daha sıkı ve sağlam oluyor. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Şimdi ikinci şişimdeyim. Hanımlar, ben bu patiğimizin şu kenar bölümlerine 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi bu ilk 8 ilmeğimi haroşa düz öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Devamındaki ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim. Çünkü ön yüzdeyiz. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tabandaki ilmeklerimi örüyorum, yine devam ediyorum. Tekrar bilek ayrımı yaptım. İlk şişime geçtim. Buradaki ilmeklerim de yine düz örülüyor. Bakın son 8 ilmeğim haroşa, bunu yine düz öreceğim. Arka yüzde de bu ilmekler düz örülecek haroşa düşmesi için. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Hanımlar, kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 adet haroşa ilmeğimi düz örüyorum. 6, 7 ve 8. ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi de bakın buraya bir diş haroşamız düştü. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Evet hanımlar, patiğimizin arkasında yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Tek yapacağımız işlem bu. Tabandaki ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum. Bilek ayrımı yaptım. Son şişime geldim. Burada da ilmekleri ters öreceğim. Sadece son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet hanımlar, bakın son 8 ilmeğime geldim. Bunları düz örüyorum haroşa düşmesi için. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Yine geri döneceğim. Çünkü yapacağımız işlem böyle. Bilek ayrımına gelip geri dönüyoruz. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğim ile birlikte toplam 8 haroşam düz örülüyor. Devamındaki ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Bu şekilde diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde ilmekleri öreceğim. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız hanımlar. Şöyle baktığımızda şu bilek kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu arka bölümüne buraya toplamda 15 diş yani 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Arka bölümü ayağınıza deneyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım. Gelelim, ardından buluşalım, topuğumuzu keseceğiz. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. 15 sıra haroşam var burada. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda sol tarafa 26 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerin hepsini bu sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye. 8 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 9. ilmeğim 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
24, 25 ilmek ördüm. 26. ilmekte öndeki ikisini kesiyorum. İlk kesimi yaptım. Zaten bu sol tarafa da 26 ilmek ayırmıştık. Burada da 26. ilmekte kesimimizi yaptık hanımlar. Topuğumuz için araya bakıyorum. 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra arka yüzdeki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Evet, son 8 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndüm, ön yüzeyim. Bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 25 ilmeğimi öreceğim. 26. ilmekte kesimimi yapacağım. Yine 8 ilmek haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26. ilmekte yine öndeki ikisini keserek ördüm. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 25 ilmek örüp 26. da kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta sol tarafa 26 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 26 ilmeğimiz kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişimizden aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz ve tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Zaten gizli kesim, izi bile belli olmuyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekil keselim, gelelim. İlmeklerimi kestim ve geldim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmek var şu an. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de zincirimi çektim. Artık ipimi de şöyle kesiyorum. Patiğimizi tamamladık. Hemen ipimizin ucunu arkaya gizleyeceğim. Bu şekilde. Şöyle zincir tekniğiyle düğümleyerek sağlamca gizliyorum hanımlar. Evet, bakalım topuğumuza. Şöyle bakın, ayağı giydikten sonra şöyle duruyor. İzi bile belli değil. Çok temiz, güzel bir görüntüsü var. Patiğimiz böyle. Hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de ayaktaki duruşuna bakalım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu. Klasik 5 şiş patik modellerinden. Çok kullanışlı. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz, patik bu. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.